Olimpia Zeus heykeli, Antik Yunan'da, günümüz Yunanistan'ının batısında Olimpia kutsal alanında bulunuyordu. Bu alan, antik olimpiyat oyunlarının doğduğu yerdi ve Yunan dünyası için dini, siyasi ve kültürel bir merkez niteliğindeydi. Heykel, milattan önce 5. yüzyılda Atina'nın en büyük heykeltıraşı kabul edilen Fidias tarafından yapılmıştır. Amaç yalnızca bir heykel yapmak değil, Tanrı'nın yeryüzündeki varlığını görünür kılmaktı. Olimpiya'ya gelen biri, tapınağa girdiği anda nefesini tutmak zorunda kalıyordu. Çünkü karşısında duran şey bir sanat eseri değil, canlı gibi görünen bir tanrıydı. Zeus, tahtında oturur vaziyette tasvir edilmişti. Ancak heykelin boyutu o kadar büyüktü ki, antik kaynaklar şöyle der: Zeus ayağa kalksa, tapınağın çatısını delerdi. Bu ifade abartı değil, bilinçli bir korku ve hayranlık hissi yaratmak için tasarlanmış bir etkiydi. Tanrısal ölçüler. Heykelin yüksekliği yaklaşık 12 ile 13 metreydi. Bu, dönemin mimari ölçeği düşünüldüğünde akıl almaz bir büyüklüktü. Zeus'un başı tapınağın tavanına çok yakındı, bedeni mekanı tamamen dolduruyordu. Bu durum ziyaretçiye şunu hissettiriyordu: burada insana yer yok. Altın ve fil dişi sırları. Heykel, kriselefantin adı verilen bir teknikle yapılmıştı. Yani teni fil dişinden, giysileri ve detayları altından oluşuyordu. Bu teknik aşırı pahalıydı, inanılmaz derecede hassastı, düzenli bakım gerektiriyordu. Heykel, canlı bir varlık gibi korunuyordu. Fidias'ın gizli hesapları. Fidias, heykeli yapmadan önce orantıları matematiksel olarak hesapladı, insan gözünün algısını manipüle edecek şekilde tasarladı. Zeus'un yüzü ne öfkeli ne tamamen merhametliydi. Bu ifade bilinçli olarak seçilmişti. Çünkü Zeus hem cezalandıran hem koruyan bir tanrıydı. Tapınak içi ışık oyunu. Tapınağın içi karanlıktı. Işık sınırlı açıklıklardan içeri giriyordu. Bu ışık altın yüzeylerde parlıyor, fil dişi teni canlı gibi gösteriyordu. Bazı antik yazarlar heykelin hareket ediyormuş gibi göründüğünü yazar. Heykelin taşınması. Roma döneminde heykelin Konstantinopolis'e taşındığı, orada bir yangında yok olduğu iddia edilir. Ancak bazı kaynaklar heykelin Olimpiyada depremle yıkıldığını öne sürer. Gerçek akıbeti kesin değildir. Yok oluşun sırrı. Olimpia Zeus heykeli, Hristiyanlığın yükselişi, pagan tapınaklarının kapatılması, doğal afetler sonucu ortadan kaybolmuştur. Ancak ilginç olan şudur: heykelden tek bir parça bile günümüze ulaşmamıştır. Bu ölçekte bir eserin tamamen yok olması tarihte son derece nadirdir. Arkeoloji ve tarih ne diyor? Olimpiyada Fidias'ın atölyesi bulunmuştur. Heykelin yapımında kullanılan kalıplar ve aletler keşfedilmiştir. Antik yazarlar Pausanias gibi heykeli ayrıntılı şekilde tarif etmiştir. Ama elimizde görsel bir kanıt yoktur. Bu nedenle Zeus heykeli insanlığın hayal gücünde yaşamaya devam eden bir harikadır. Cevapsız kalan sorular. Heykel gerçekten Konstantinopolis'e taşındı mı? Altın ve fil dişi nereye gitti? Bilinçli olarak mı yok edildi? Eğer kalsaydı bugün nasıl algılanırdı? Zeus, bedeni yok oldu ama korkusu kaldı. Dünyanın sırlarını merak ediyorsan Harikalar ve Sırlara abone ol. Çünkü sıradaki harika mezarı bile olmayan bir efsane.